BTC Haber TV'den selamlar. Önceki bölümümüzde sizlere Luna'nın %99,9 oranında düşüş yaşamasını ve UST'nin nasıl çöktüğünü detaylı şekilde anlatmıştık zaten. Yaşanan son çöküşle birlikte kripto para ekosisteminin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Yatırımcıların korkuya kapılarak Bitcoin dahil en popüler kripto para rezervlerini satmasıyla piyasalar düşüşe geçti. Fakat bu olumsuz olaylar aslında kripto para tarihinde daha önce görülmüş ve gelecekte de görülmeye devam etmesi muhtemel gelişmeler aslında. Bu tür olaylar bizlere sakin ve soğukkanlı bir şekilde hareket edilmesi ve piyasanın iyi şekilde takip edilmesi gerektiğini gösteriyor aslında. Tüm bu gelişmeler ışığında tarih tekerrürden ibarettir diyoruz ve kripto tarihinin gelmiş geçmiş en kötü 3 olayını sizlere detaylı şekilde anlatmaya başlıyoruz. Haydi gelin. Birincisi 19 Haziran 2011 ve 2014 tarihlerinde 2609 Bitcoin ve 750 bin Bitcoin'in hacklendiği kripto para piyasasındaki en ünlü hack olaylarından biri Mt. Gox hack'i. Kripto para piyasasındaki en ünlü hack olaylarının başında gelen Mt. Gox hack'i 2011 yılında gerçekleşti. 2010 yılında hizmet vermeye başlayan Japonya merkezli kripto para borsası Mt. Gox 2 kez hacklendi. Bir zamanlar dünyanın en büyük kripto borsası olarak gösterilen Mt. Gox, yaşadığı hack saldırısıyla 2014 yılının Şubat ayında iflasını açıkladı. İlki Haziran 2011'de bilgisayar korsanının Mt. Gox'un denetçisinin kimlik bilgilerini ele geçirdikten sonra 2609 Bitcoin çalmasıyla gerçekleşti. Çünkü Bitcoin transferini engelleyebilecek ikinci bir anahtar opsiyonu yoktu. Bu durum Mt. Gox'un sistemin askıya almasına yol açtı. Olayın ardından işlemler birkaç gün boyunca durduruldu. Bununla beraber pazarda kendilerini ayakta tutmaya devam edebilen borsa, kullanıcıların güvenini tekrardan kazanmayı başardı. Ancak ilk saldırının arkasından ikinci saldırı 2014 yılında gerçekleşti. Mt. Gox borsası o tarihlerde dünyadaki Bitcoin işlemlerinin yaklaşık %70'ini gerçekleştiriyordu. Bu sefer hacklenen Bitcoin miktarı ise kelimenin tam anlamıyla Mt. Gox'un iflasına sebep oldu. Öncelik olarak işlemler durduruldu. Zamanının popüler borsası 750 binden fazla Bitcoin'in yani yaklaşık 350 milyon doların kayıp olduğunu söyledi. Maalesef yatırımcılar fonlarını kaybetti ve para iadesi de yapılmadı. İkincisi Ethereum DAO hack'i. 2016 yılının 17-18 Haziran tarihlerinde kripto para ekosistemi için unutulmayacak bir olay yaşandı. Ethereum DAO üzerinden kimliği belirsiz bir kişi tarafından yasa dışı yollarla 3.641.694 Ethereum, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin hesabına aktarıldı. Ethereum akıllı kontratına gerçekleştirilmiş en ünlü saldırılardan biri olan Ethereum DAO hack saldırısında 50 milyon dolar boşaltıldı. Hard fork sayesinde insanların paraları geri alınabildi. Ama hacker 50 milyon dolar değerindeki kripto parayı Ethereum Classic'te tutmayı başardı. Kitle fonlaması sayesinde o sırada Ethereum arzının neredeyse %15'i şeklinde milyonlarca dolar kazanmayı başardı. Hack gerçekleştiğinde 249,6 milyon dolar değerindeydi. İlginçtir ki saldırgan olduğunu iddia eden kişi olaydan hemen sonra paylaştığı notta aktarımın bir hırsızlık değil, bilakis meşru olduğunu savundu. Yaşanan olayın sonucunda akıllı kontratlarla alakalı belli bir teknik denetim standartizasyonu geliştirildi ve topluluk daha geniş bir biçimde teknik konularda bilgi sahibi oldu. Şu an en gelişmiş güvenlik teknolojileri ve standartizasyonu sonucu olarak milyarlarca dolar yatırıldı. Sonuncusunda oyun teorisi modelleri kullanılarak sıfır toplamlı oyunların eşitlikçi yapıda olması özendirildi. Böylece DAO hack'i benzeri saldırıların önüne geçildi. Ve üçüncüsü, piyasa değeri açısından ilk 10 kripto para birimi içerisinde yer alan Terra'nın çöküşü. Luna ve UST'nin çöküşüyle birlikte kripto para piyasası tarihi bir krize tanıklık etti. Yaşanan olayda UST'nin sabitliğinin bozulmasıyla birlikte Luna'nın değeri neredeyse sıfıra indi. Yatırımcıların varlıkları da adeta buhar oldu tabii. En çok kullanılan kripto para birimlerinden Terra Luna'nın %99,9 değer kaybetmesi piyasalarda çöküşe neden oldu. Bu çöküş Terra'nın sabit kripto varlığı olan Terra USD'nin de sabitliğini kaybetmesine sebep oldu. Peki Terra olayında neler yaşanmıştı? Luna UST 7 ve 8 Mayıs arasında bir balinanın 285 milyon dolarlık UST'yi satmasının ardından %20 ile 3 ayın en düşük seviyesine düştü. Bunun bir sonucu olarak UST dolar sabitine karşı değer kaybetti. Bu Terra'nın düşüşünün başlangıcı oldu aslında. Luna ve UST'nin çöküşüne BlackRock and Statel menkul kıymetlerinin karıştığına dair söylentiler de vardı. Bununla birlikte her iki şirket de iddiaları açıkça reddetti. Yaşanan düşüşle beraber çok fazla
fazla insan UST'yi satmaya, Luna'nın fiyatına baskı yapmaya ve arzını artırmaya çalışıyordu. Bu da paniğe ve Luna'nın sıfıra gitmesine yol açan daha fazla satışlara neden oldu. Böylelikle Luna ve UST'de engellenemez şekilde bir düşüş yaşandı. İşte bu videomuzda kripto para tarihinde yaşanan en kötü 3 olayı, Mt. Gox hackini, Ethereum DAO hackini ve Terra Luna çöküşünü sizlere aktarmaya çalıştık. BTC Haber TV kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.